Latin Baharı. Attığım manşet bu. Tam bir Hollywood prodüksiyonu. Bu büyük bir hakarettir. Bakın büyük bir lekedir. Halkı özgürleştireceğiz. Kaynakların gelirlerini halka vereceğiz. Biz barış için geliyoruz. Biz demokrasi için geliyoruz. Venezuela'nın şu anda Iraklaştığını görüyorum. Venezuela'nın petrolüne, Venezuela'nın doğalgazına, Venezuela'nın altınına, Venezuela'nın değerli madenlerine el konulacak. Trump uzun zamandır söylüyordu. Bir yıldır videolarımızda da ele aldık ve Venezuela'da istediğini yaptı. Daha doğrusu istediğini yapabildi mi Trump? Trump biliyorsunuz başkanlık koltuğuna oturduğu ikinci dönemle beraber dünyaya tehditler savurmaya başladı. Ne Grönland'i kaldı, ne Panama'sı kaldı, ne Orta Doğu'su kaldı, ne Afrika'sı kaldı. Ama arka bahçesi Latin Amerika ülkelerinde tabii ki ihmal etmedi. Özellikle Meksika Körfezi'nin Amerika Körfezi olacağını, Panama kanalının da Panamaga olacağını, MAGA dediğimiz zaman hemen dikkatimizi çekebilir. Make America Great Again dediğinin kısaltılmış. Amerika'yı mükemmel, harika yapacağız. Şimdi böyle kendince bir millileştirme tırnak içerisinde politikasına başladı. Gözünü tabii ki hemen yanı başındaki Latin Amerika'nın kuzey hattının Karayipler bir tarafı, bir tarafta bir Atlantik tarafı olan iki ülkeye çevirdi. Kolombiya ve Venezuela. Venezuela'yı zaten biz tarih olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef tahtasına oturttuğu ve bir şekilde oradaki siyasi iktidarı kendi çıkarları noktasında yontmaya, şekillendirmeye çalıştığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii bunun da bir sebebi var Gülsüm Hanım. Biraz Venezuela'nın bu anlamda tarihsel mirasından da bahsetmek gerekiyor. Neden Amerika'nın hedef tahtasında diye. Hepimizin bildiği gibi Venezuela'da Bolívar'ın mirası var. Yani o efsanevi lider Bolívar biliyorsunuz. Anti-emperyalist kimliğin bir kaynağıdır Simón Bolívar. Ve bundan yaklaşık 300 yıl evvel emperyalizme karşı bir mücadele başlatmıştı. Ve şunu söylüyordu Bolívar. Latin Amerika dış güçlerin nüfuz alanı olmamalıdır. Şimdi aslında dış güçler derken tabii ki emperyal güçten bahsediyor ve en yakın komşusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Dolayısıyla hem 99'da iktidara gelen yine Venezuela'nın efsane liderlerinden Hugo Chávez'in hem de ondan sonra koltuğa oturan Maduro'nun da en kullandığı ideolojik temelde buradan geldiğini görmekteyiz. Maduro döneminde petrolünüz var, değil mi? Dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahipsiniz. Ve petrol kaynağınız yaklaşık 303 milyar varil civarında. Doğalgaz kaynağınız 8 trilyon metreküpü aşmış. Altın rezervleriniz de 6.000 tondan fazla, 7.000 tona yakın. Şimdi petrole çıkaracak teknolojiniz yok. Dolayısıyla çıkardığınız petrol sahip olduğunuz rezervlerin %1'ine denk geliyor. Yani %2'sine denk geliyor. Geliriniz son derece düşük. Bir de üzerine Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları uygulanmaya başladı. Bu sefer ne oldu? Hiper enflasyon başladı. Suç oranları arttı ve halk açlığa, fakirliğe mahkum oldu. Bir de Maduro'nun tabii ki bu ekonomik krizi idare edememesi, yetişmiş elemanların olmaması sebebiyle de burada işte kartellerin, uyuşturucu bazı kartellerin, yasa dışı örgütlerinde güçlenmeye başladığını gördük. Aslında Amerika Birleşik Devletleri 2010 hatta 2009-2010'da Orta Doğu'da adını verdiği, manşet olarak attığı Arap Baharı düşüncesini bugün Latin Baharı adı altında meşrulaştırmaya çalışıyor. Benim attığım manşet bu. Latin Baharı. Ne diyor? Aynı Irak'ta dediği gibi, aynı Suriye'de dediği gibi, aynı Afganistan'da dediği gibi, Mısır'da dediği gibi, Tunus'ta dediği gibi halkı özgürleştireceğiz. Kaynakların gelirlerini halka vereceğiz. Biz barış için geliyoruz, biz demokrasi için geliyoruz. Ve ne kadar enteresandır Gülsüm Hanım, ben Venezuela'nın şu anda Iraklaştığını görüyorum. Ben şu anda Venezuela'nın Afganistanlaştığını görüyorum. Ben şu anda Venezuela'nın Ukraynalılaştığını görüyorum. Peki halkın sevinmesi hocam? Evet, ne kadar enteresan değil mi? Bence çok acı. Bakın Maduro'yu ayrı değerlendiririz. İyi yönleri, kötü yönleri, demokrasi, insan hakları bambaşka bir şey. Ama ne olursa olsun Birleşmiş Milletler'de temsil hakkı olan bağımsız bir devletin cumhurbaşkanını, devlet başkanını bir başka ülke bir gece operasyonuyla yatağından almak suretiyle götürüp yargılayacağım diyerek suçluyorsa bu o devlete yapılmış ve halkına yapılmış en büyük hakarettir. Ne olursa olsun. Bir ülkenin namusudur, şerefidir. Ve Amerika'nın yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yaptığı bir darbedir. Bu askeri bir darbedir. Başka hiçbir açıklaması yoktur. Çünkü evet Venezuela'da ciddi bir muhalefet var. Biz bunu Guaido ile başlatırız, son muhalif liderle değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz almıştı, Nobel Barış Ödülü aldı ve onu Başkan Trump'a hediye ediyorum dedi. Biliyorsunuz ayaklanmalar başlayınca herkes Amerika gelsin, bizi kurtarsın, işte biz bu diktatörden kurtulmak istiyoruz. Orada işte büyük bir tuzak kuruldu.
o büyük yalancı cennet vaatleriyle tıpkı Orta Doğu'da ve diğer coğrafyalarda yapmış olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri bu bölge halkını da büyük bir tuzağa doğru çekti. Hatta Irak'a benzetirken biliyorsunuz Saddam Hüseyin devrildiğinde Saddam heykeli biliyorsunuz bir vinçle devriliyor, o semboldür. Saddam'ın devrilişini gösteren bir semboldür. Bir tane Iraklı kafasına terlikle vuruyordu heykelin. Sonra bir BBC'de bir belgesel yayınlandı Irak'la ilgili. O terlikle vuran adamı röportaja getirdiler ve şunu söyledi. Bugün çok pişmanım. Bugün çok pişmanım. Bu Saddam'ın iyi olduğu anlamında değil. Çünkü kendi toprakları yabancı bir ülkenin işgali altına girdi. Milyonlarca insan evinden barkından oldu ve bölge kaynakları da o emperyal, siyonist, evangelist şirketlerin vanalarına bağlandı, musluklarına bağlandı. Şimdi aynısı Venezuela'da yapılıyor. Venezuela'nın petrolüne, Venezuela'nın doğalgazına, Venezuela'nın altınına, Venezuela'nın değerli madenlerine el konulacak. Ve bunların %95'i işte bu emperyal, bu siyonist, bu evangelist şirketlerin musluklarına bağlanacak. Ve hatırlayın Maduro İsrail hedef tahtasına oturttu. İsrail'i katliamcı dedi. Filistin davasını sahiplendi. Şimdi hakkını verelim. Ve bu Bolivarcı yaklaşım, yani bu Siyonistlerin ne olursa olsun bir ulusu, bir halkı yok etmek üzere 100.000'den fazla insanı yok eden Netanyahu'nun Donald Trump tarafından yılbaşında ağırlanarak ona teveccühte bulunulması, ona övgü dolu sözler söylenmesi, onunla dans edilmesine karşı aslında Maduro ve Chavez dediğimiz Bolivar rejimi uzun zamandan beri büyük bir mukavemet ve büyük bir tepki gösteriyordu. Bu çok takdir edilesi bir durumdur. Şimdi diyeceksiniz ki bu tek miydi? Hayır değildi. Çünkü Siyonizme kim karşı çıktıysa, bu evangelistleri kim karşı çıktıysa darbelerle iktidarına indirildi. Biraz evvel Musaddık dedim size değil mi? Cemal Abdülnasır, Mısır'ın efsanevi lideri. Hugo Chavez, Maduro, Venezuela bir terör devleti, Venezuela bir narko terör devleti, uyuşturucu ticareti yapıyorlar. İran ve Çin'le gölge filolar üzerinden, gemiler üzerinden ticaret yapıyorlar. Buna müsaade etmeyiz. Çünkü biz insan haklarını koruyan mukaddes bir devletiz. Ama 100.000 insan öldürülürken ağzını açmayan Trump gelip de burada bize çok kaba tabirle maval okuyamaz. Bize de ders veremez Gülsüm Hanım. Hocam bir de Maduro'nun kaçırılış şekli, her yerde fotoğrafları yayınlandı. O anlar için ne söylersiniz? Bildiğiniz yatağından alındı. Tam bir Hollywood prodüksiyonu. İzlediğimiz o Rambo filmlerinin biliyorsunuz Vietnam boyutu, Afganistan boyutu bunları çok şeylerdir. Bunları göstermelerde çok başarılılardır. Böyle bir film senaryosu gördük. Ve öyle bir algı operasyonu yaptılar ki işte bir gece vakti helikopterler bir anda Venezuela'nın semalarında dolaşmaya başladı. Ama ondan önce de biliyorsunuz ciddi bir abluka vardı. Yani Karayipler bölgesindeki gemilere el koymak, onların görüntülerini yayınlamak. Ve o gece saldırı haberi geldiğinde biz gerçekten bir saldırı başladı, yani bir savaş başladı mı diye düşünürken 2-3 saat sonra gördük ki bir ülkenin devlet başkanı pijamalarıyla kendi hanımı, eşi yanında, bu bir kere çok ayıp bir şey, çok hakaret bir şey. Yani bunun bir kere insanlıkla yakından uzaktan bir şey, çok ayıp bir şey. Yatağında alma suretiyle bir öyle yayınlıyorsunuz. Pijamalarıyla derhal helikoptere bindirerek açıktaki gemiye götürüyorsunuz ve oradan da New York'a getiriyorsunuz. Ve Trump açıklama yapıyor. Başarılı bir şekilde sarayından alındı, konutundan alındı ve Amerika'ya getiriliyor. Ve bunu siz başarı hikayesi olarak anlatıyorsunuz. Bu büyük bir hakarettir. Bakın büyük bir lekedir bu. Çünkü evet Amerika'nın yaptığı darbeler, örtülü operasyonlar bunları biliyoruz. Ama iş öyle bir boyuta getirdiler ki artık yani şöyle söylüyor diğerlerine. Bizimle beraber olmayanlar akıllı olsun. Maduro'nun başına gelenden daha fazlasını size yaparız. Peki biz eşkıyalık dönemine mi girdik? Orta Çağ'da böyle bir şey yoktu Gülsüm Hanım. Şu da var. Bir savaş ilanı işte nasıl olur? Kongre kararı olur. Birleşmiş Milletler kararı olur. Onun da şartları vardır. Bir ülke iç savaşa sürükleniyordur. Bölge güvenliği, kıtanın güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. Oradaki vatandaşlar mülteci konumuna düşmüştür. Yani bunların biliyorsunuz kaideleri vardır. Ama burada böyle bir şey söz konusu mu? Bildiğim kadarıyla değil. Siz sadece bir devlet başkanı üzerinden bu adam uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor ve kartelin başı diyorsunuz. Şimdi şu da enteresan Gülsüm Hanım. Sizin saray muhafızlarınız yok mu? Sizin öyle veya böyle bir kara kuvvetiniz yok mu? Bir hava kuvvetiniz yok mu? Bir deniz... Biliyoruz Amerika'nın 5'te 1'i, 6'da 1'i neredeyse. Amerika'ya direkt karşı koyacak bir gücü yok. Ama devletin başkanı sizin namusunuzdur. Çarpışırsınız, vermezsiniz. Yani ama tereyağından kıl çeker gibi oldu bu operasyon.
bu kaçırılma. O zaman aklımıza şu geldi. 1. İçeriden kimlerle anlaşıldı? 2. Operasyon sırasında Maduro'nun yaveri mi Maduro'yu teslim aldı? 3. O teslim alma bu cuntacılar, bu işbirlikçiler tarafından gerçekleştirilip Amerikan askerlerine hani kaba tabiriyle paketlenip Maduro teslim mi edildi? Benim aklıma gelen o. Ayağında terlikler, üzerinde eşofmanlar, üstü başı dağılmış. Bakın bu büyük bir hakarettir. Bu diyor ki sen devlet değilsin diyor. Yani sen başkan da değilsin diyor. Tanımıyorum seni demeye getiriyor. Ve daha sonra Kolombiya'ya diyor ki bak sen de böyle olacaksın. Küba'ya diyor ki bak sen de böyle olacaksın. Bana kim karşı gelirse hepiniz böyle olacaksınız diyor. Hocam Trump'ın böyle komşularından bahsederken Kolombiya'sı, Venezuela'sı, Meksika'sı çok aşağılayıcı ifadeler kullanması mesela. Kelimelerin çok kötü olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Şimdi Gülsüm Hanım bu söylemi biz ilk başkanlık döneminden itibaren zaten görüyoruz Donald Trump'ın. Kendi kongre üyelerine bile, kendi Merkez Bankası, kendi halkına hakaret eden bir insan. Yani şunu söylüyor, bana oy vermiyorsan sen aptalsın diyor. Sen yaramazsın diyor. Sen bu ülkeye layık değilsin diyor. Ama bana oy veriyorsan, beni seviyorsan sen en yüce insansın diyor. Şimdi Donald Trump'ın uluslararası ilişkileri de böyle dizayn edeceğini de tabii ki beklemek gerekiyor. Ve kendi menfaati olan, kendinden olmayan bölgeleri ve ülkeleri, hatta onların devlet başkanlarını da aşağılıyor. Belki bunun en böyle kameralar önündeki görüntüsü Zelenski ile görüşmesindeydi biliyorsunuz. Sen dedi 3. Dünya Savaşı çıkaracaksın dedi, sen kendine gel dedi, efendim üstüne başına bak takım elbisen yoksan daha yani çocuk muamelesi yaptı ona. Trump böyle yaptı diye o insanlarda hor görülmüyor. Onu da söylemek lazım. O insanlarda aşağılık olmuyor Trump böyle davranıyor diyor ama bunun da kendi tabanında bir karşılığı var Gülsüm Hanım. Yani Trump şuna gidiyor farkında olmadan ya da farkında olarak. Amerika iç savaşa sürüklüyor. Amerika'da ciddi bir Müslüman nüfus var. Amerika'da ciddi bir Hispanik nüfus var. Amerika'da ciddi bir göçmen nüfusu var. Ve Donald Trump diyor ki ben göçmenleri bu ülkeden göndereceğim. Önce Amerika diyeceğim ve bu ülkeyi Amerikalılara teslim edeceğim. Meksika körfezini Amerika körfezi yapacağım. Meksika duvarına, kısımlarına duvar öreceğim. Ve siz artık benim vatandaşım, muhatabım olmayacaksınız diyor. Böyle olduğunu Amerikan ekonomisinin ne kadar kırılganlaşacağını bilmiyor mu? Biliyor. O zaman diğer eyaletler içinde de özgürleşme, bağımsızlaşma hareketini tetikleyecek bir siyaset güdüyor bence. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Trump'ın bir sonraki hamlesini kestirmek çok zor ama sırada Meksika mı, Kolombiya mı var? Şimdi kestirmek zor ama Trump şöyle düşünüyor bence. O da şimdi akıllı bu anlamda. Ben Venezuela'ya bu operasyonu yaptım ya diyor. Ben başkanlarını yatağından aldım ya diyor. Bu ders onların hepsine yeter. Bu bütün aleme, ibrete aleme ders olsun. Bakın size de aynısını yaparım. Siz de böyle olursunuz. Ama bu yapacağı anlamına da gelmez. O kadar cesaret eder mi? Şimdi diğer ülkelerin de kapasiteleri böyle kolay bir operasyon yapar mı, yapamaz mı veya oradaki içeriden kimlerle anlaşıldı, anlaşılmadı o da var. O da şu anda belirsiz. Ama bu yapacağı anlamına da gelmiyor. Ama yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Bunu Grönland'de de birleştirebiliriz. Grönland dedi ki burayı alacağız. Rus ve Çin gemileri çok dolaşıyor orada. Ben Grönland'ı alacağım kusura bakmayın. Danimarka NATO üyesi, Danimarka Avrupa Birliği üyesi. Danimarka Krallığı'na bağlı bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ve Grönland Başbakanı dedi ki yeter. Artık bu sözlerinizden bıktık. Bu ilhakçı, işgalci sözlerinizin artık sonu gelsin dedi. Danimarka Başbakanı böyle bir durumda 2. Dünya Savaşı öncesinde bütün güvenlik doktrinleri çöker dedi ve biz direniriz dedi. Bu savaştır. Ne yapmaya çalışıyor? Bu söylemleri çıtayı çok yükseğe koyarak aşağıda neyi yapmaya çalışıyor? Şöyle diyelim belki Epstein dosyaları ısıtıldıkça, fotoğraflar çoğaldıkça Trump daha da marjinalleşmek zorunda kaldığını mı düşünüyor? O da ayrı bir soru işareti.